Herkese merhabalar, ben Uğur. Uğur Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Tavada kolay kumpasta tarifi hazırlıyorum. Hem ekonomik hem de gerçekten çok lezzetli ve pratik oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimiz için 2 adet tam yumurta, 1 su bardağı toz şeker karıştıralım birlikte. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı oda ısısındaki süt, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 paket kakao. Evet, tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Yağladığım tavayı alıyorum. Fırın kağıdı serdim alt tabanına. Kapağını kapatıyorum. Ocağı kısık olacak şekilde ayarlayarak pişirmeyi bırakıyorum. Üzerindeki sosu için yarım su bardağı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket kakao, karıştıralım. 2,5 su bardağı süt, evet, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Şöyle bir paketten biraz eksik olacak şekilde kakaolu bisküviyi rondoda un haline getiriyorum. Üzeri için kenara kaldırıyorum. Evet, kekimi pişirirken kapağını ara sıra bir peçete yardımıyla silelim. Şöyle bir kontrol ediyorum. Piştiğine emin olduktan sonra bir pasta tabağı yardımıyla ters çeviriyorum. Ve tekrardan aynı tavaya alıyorum. Üzerindeki kağıdı çıkartarak pişirmeye devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, koyu kıvam alana kadar karıştıralım. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Evet, tekrardan ters çeviriyorum. Altındaki kağıdı alıyorum. Tamamen kuruyana kadar pişirelim. Şöyle kürdan testi yapıyorum. Pişmiş, altını kapatıyorum. Kremam da hazır. Hemen altını kapatıyorum. 1 su bardağı soğuk sütle kekimi ıslatıyorum. Kremamı şöyle bir çırptıktan sonra üzerine eşit miktarda dökerek pürüzsüz bir şekilde yayıyorum.
bekletmeden sıcak sıcak bisküviyi de üzerine yayıyorum. Sıcakken kremanın üzerine yapışması için dilimledikten sonra dökülmüyor bu sayede. Evet, en az 3-4 saat dinlendirdikten sonra şöyle kare dilimler halinde kesiyorum. Üzerlerine Antep fıstığı serpiyorum. Her birine dondurulmuş börtleyen koyuyorum. Dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Sade olarak da bırakabilirsiniz. Şöyle dilimleri çıkartarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Hem ekonomik hem de gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.